Yaklaşık 5 saat süren uçuşumuzun ardından Umman'ın başkenti Muskat'a iniş yapmış olduk. Umman'a indiğimizde ilk yaptığım iş hemen para çekmek oldu. Buradaki bankalardan Türkiye'deki Türk lirası hesabımdan doğrudan riyal olarak çekebildim. Döviz bürosuna göre bu yöntem her zaman çok daha uygun oluyor. Şu anda o şekilde oldu. Öncelikle 10 riyal çektim çünkü buradaki otobüslerde kart geçmiyor. Mutlaka nakit gerekiyor. O yüzden hemen biraz yerel para almak en mantıklısıydı. Çok ilginç ama bakar mısın? Rende pilotu gibiler. Evet, biz şimdi şehri yavaştan dolanmaya başladık. Burası bizim kaldığımız otel. Hemen şu arka tarafta şurada deniz var, şurada bir yerde. Bakalım bugün nasıl geçeceğiz? Bugün Umman'daki ilk günümüz ve saat sabah 8. Şimdi gece geldiğimiz için yani Umman'daki toplu taşımayı çözene kadar havalimanında bir 2 saat kadar kaldık. Evet, böyle. Şimdi biz bir AVM'ye geldik ve bu AVM'de arka planda Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Umman'daki ilk kahvaltımızı tahmin edebileceğiniz üzere Türk kahvaltısı yaptık. Baktığımızda seçeneklerimiz arasında en iyisi buydu. Şimdi burada şöyle şu an bir tane AVM'deyiz burada. Burada şöyle tuhaf bir durum var. Alışveriş yaparken kafam çok karışıyor. Çünkü bir Umman riyali tam 94 Türk lirası. O yüzden çok küçük para birim yani 5 birim gördüğün şey bile 500 lira yani. O yüzden kafası insanın inanılmaz karışıyor. Ve bu Ummanlıların bak tipleri böyle. Wow, çok yakıştı. Beğendim. Şimdi bakın burada insanları böyle çekemem ama göstereyim. Bunlar Ummanlıların klasik giyimleri. Böyle başlarında bunu takıyorlar. Şimdi Muskat'ta gezilmesi gereken yerler arasında Muskat Kabus Camisi var. Etrafı inanılmaz şekilde bakımlı. Bu caminin kapasitesi yaklaşık 20 bin ve 2001 yılında inşa edilmiş. Hakikaten buradan da çok güzel görünüyor ve etrafı buralar inanılmaz bakımlı. İslam'ın şartlarını temsilen 5 tane minaresi var. Yani buradaki atmosfer çok güzel. Burayı çok beğendim. Çok ihtişamlı. Ve içerisindeki halılar özel olarak yaptırılmış ve dünyadaki tek parça olarak en büyük halılardan bir tanesi. Şimdi birazdan ben buranın içerisine gireceğim. Tabi içeriye şortla vesaire giremeyeceğim sanırım. Orada da insanlar, turistler giyiniyor yani. Merak edenler için şöyle kısaca odamı göstereyim. Oda küçük, ferah.
lavabosu vesaire. Şimdi de size biraz dışarıyı göstereyim, manzaramızı. Bu tam karşıda deniz var. Deniz görebiliyoruz. Evet, şimdi Muscat'ta kaldığım otelin havuzundayım. Evet, biz şimdi arabamızı kiraladık ve çok güzel doğa güzelliklere doğru gidiyoruz. Şimdi biz Bimah Sinkhole diye bir doğa güzelliğe gidiyoruz ve şu an bu gördüğünüz dağların arkasında Muscat oluyor. O yollardan gelerek gidiyoruz. Umman'da en çok dikkatimi çeken şey gerçekten çok fazla dağ olması ve dağlar böyle hep sıralı olarak var. Ve Muscat'ı direkt bu başka bir sıralı dağın yamacına kurmuşlar. Türkiye'de Umman'a geleceğim birçok insana söylediğimde daha hani çoğu bilmiyor hani Umman nerede, böyle bir ülke varmış, işte Ürdün'ün başkenti Amman'la karıştırabilenler oldu falan. Ama hakikaten böyle bir ülkenin bile hani çok popüler olmayan bu kadar dağın arasına çok güzel yol yapmışlar. Hani ben GPS'ten baktığım zaman acaba yol kötü mü olur diye düşünmüştüm, fakat bu dağın taşın arasında yollar gayet güzel. O yüzden hani buraya geldiğinizde mutlaka araç kiralayın ki araçlar da hakikaten çok uygun. Ve şunu da yapın, hani aracı gelme gününüzden önce kiralayın. Çünkü biz hani gittiğimizde kiralarız demiştik ama o zaman sadece gittiğiniz gün değil, diğer günlerin fiyatı da daha yüksek oluyor. O yüzden biz ilk gün taksi kullanmadık. İlk gün araç kiralamadık. Ve hani bir gün öyle hani şehrin içinde gezdik, toplu taşıma kullandık, biraz yürüdük vesaire. Daha sonra araç kiraladık ve fiyat bayağı hani yarı yarıya düşmüş oldu yani. Şimdi bir de araç kiralamanın şöyle bir önemi var Umman'da. Zaten Umman'ın başkenti Muscat'ta. Gezilecek yerler sınırlı ve oralara toplu taşımayla da taksiyle gidebilirsiniz. Fakat Umman yapan zaten bu doğal güzellikleri. O yüzden bütün bu doğal güzellikleri de Umman'a 130 ila 200 km arasında uzaklıkta. Hatta daha uzağı da var ama hani biz mesela maksimum gideceğimize 200 km ötede. Şu an gittiğimiz bu Sinkhole'den sonra bir de Vadi Şahap dedikleri bir yer var. Orası da çok güzel. Yani bu şu an gittiğimiz yer 130 kilometre Muscat'tan 130 kilometre uzaklıkta. Artı bir 30 daha gideceğiz. Vadi Şahab'a gideceğiz. Yani rotamızı da bu şekilde belirledik. Şimdi biz Vadi Sinkhole'ye geldik. Burası ilk başta bir parktan geliyoruz. Daha sonra da böyle ya su çok ürkütücü duruyor. Hani buraya girecek miyiz? Girip yüzer miyiz emin değilim ama çok güzel, farklı bir yer yani. Şimdi şuradan daha da güzel manzarası. Ama çok hijyenik durmuyor açıkçası. Hani buraya girmek ne kadar sağlıklı emin değilim. Çok da giren, açıkçası hiç de giren yok. Yani sanırım bir tane bir kişi var. You have no phone on you, so you're out of it.
makyajım bozulmazsa ben atlayayım mı? Gireyim mi? Evet, bu bizim kiraladığımız araç. Yani Dubai'de olmaya gerek yok böyle lüks araçlarla karşılaşmak için. Ferrari'dir vesaire. Umman'ın kırsalında da karşılaşabilirsiniz yani böyle. Sonuçta sana göre konulamam, dayanamam, denemi bile. Evet, dün biz buraya gelmiştik Vadi Şiapa. Ya doğru telaffuz ediyor muyum ona emin değilim ama. Dün buraya geldik fakat burası 8 ile 7 ile 5 arasında çalışıyormuş. Yani burada önce küçük bir nehir gibi bir yer var. Oradan geçmek için sandala biniyoruz. Onlar da akşam 5.30'da son olarak kapanıyormuş yani. Hani Ramazan'da 6 yapabiliriz falan dedi adam artık hava aydınlanmaya başladığı için. Hani burası bence Umman'daki görülmesi gereken önemli yer. Çünkü bizim buraya gelmemiz Muscat'tan tam 150 kilometre. Ona rağmen biz geldik, tekrar geldik. Çünkü burası bir vadi ve böyle doğal havuzları var. Bayağı bir yürüyeceğiz falan. Öyle yani bugün planladığımız yeri iptal ettik. Onun yerine tekrar biz buraya geldik. Çünkü hani şimdi bakalım bir de içeriye girdikten sonra, burayı tecrübe ettikten sonra neler olacak ona bakacağız. Ama gördüğüm kadar, araştırdığım kadarıyla burası hani Umman'daki gezilecek en güzel doğa harikası. Öyle, şimdi birazdan çekeceğim. Tabi içeri taraf çok kaygan, sulak bir yer. Böyle hani ovalardan geçeceğiz, dağlardan falan, Darsu arasından. Bakalım neler olacak. Yani mikrofon kullanmıyorum çünkü Bakü'de kullandığımda mikrofonsuz daha iyi olmuştu. Umarım kendi sesim, hani rüzgar falan da oluyor, çok kötü değildir. Şimdi biz bu botlarla vadiye gitmek için önce bu bota biniyoruz. Ben de kamera alabiliyor musun? Evet. Şimdi bakın oradan, burası bizim geldiğimiz yer arabayla. Şimdi buradan bizi botta bıraktılar ve buradan artık vadiye doğru yürüyeceğiz. Bu vadiden burası, buranın giriş kısmı, bu arkası. Böyle çok güzel dağlar, yani vadinin tam ortasında. Burası Umman'da yapılacak en iyi aktivite, yani çok net açık ara. Ve biz buraya dün geldiğimizde yani kaçırmıştık, hani o kadar yolu yine geldik, yani o kadar iyi bir yer. Tabi bakalım daha şimdiden nasıl olacak. Böyle önce bayağı bir yürüyeceğiz. Sonra burada 3 tane havuz var, yani doğal havuz. Doğanın yaptığı havuzlardan. İlkine gireceğiz, onda biraz yüzeceğiz, çıkacağız. Diğerine gireceğiz, çıkacağız. Yani en sona bir mağara var. Mağarada suya giriyorsun. Orada da böyle yelek satıyorlardı. Biz yelek almadık. Hani dedim hani zorunlu mu yoksa seçenek bize mi kalmış? Onlar dediler hani yüzmeyi iyi biliyorsan sıkıntı yok. Biz de almadık. Evet, biz buradan geldik. Şimdi bu böyle giderken buralarda böyle su birikintileri var. Ve bu su inanılmaz berrak duruyor. Yani bu içine girmemek için zor tutuyorum kendimi. Bakalım asıl gideceğimiz yer nasıl olacak. Yani Umman'a geldiğinizde her şeyi bırakın, ilk buraya gelin.
Zaten Umman'ı diğer Arap ülkelerine ayıran en önemli özelliği Umman'ın doğal güzelliklerinin olması. Yoksa atıyorum daha farklı birçok Arap ülkesine gidebilirsiniz. Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Katar, Suudi Arabistan keza. Henüz ana yere ulaşamadık fakat şu suyun berraklığına, temizliğine bir bakar mısınız? Tam bir doğa harikası. O yüzden ilerideki asıl havuzlara ulaşıp atlamayı çok dört gözle bekliyorum. Evet, ilk yüzme yerine geldik. Yüzme yeri yalnız. İlk insanların suya girdiği yeri görmüş olduk şu an. Şu suyun sesini dinler misiniz? O kadar da soğuk değil bu arada. Evet, bu yolu böyle yürüyoruz. Bu kanyonu, artık vadiyi, her neyse burası. Ve bitmiyor bayağı. Fakat zaten çok eğlenceli yani. Böyle. Asıl yüzeceğimiz yere gelmek istiyorum artık. O suya bir atmak istiyorum kendimi. Sanırım bunca yıl geldikten sonra orada çıplak insanlar gördüğümüze göre asıl yüzecek yer orası olmalı. Umarım orasıdır. Evet, şimdi burada inip yüzüp mağaraya gitmemiz gerektiği hani öyle söyledi buradaki daha önce gelenler ve burada ücretsiz olarak giyim odaları var, bu mavi olan seyyar kabinler. Ya ama biz eşyalarımızı nereye koyacağız bilmiyorum. Hani kimde dedik yukarıdan yürüyüp oradan atlayabilirsiniz dedi. Artık bakacağız. İlk olarak birinci havuzu geçtik. Ardından ikinci ve üçüncü havuzları geçerek en son mağaraya ulaşmış olacağız. Evet, artık mağaraya geldik. Buradan giriliyor. Evet, burası. Şimdi mağarayı da biraz çekmeye çalıştım ama tabii bununla çok kolay olmadı.